Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu R Markdown'da HTML belgesinin veri seti görüntüleme opsiyonları. Veri seti görüntüleme opsiyonlarını df print seçeneğiyle veri seti görüntüleme varsayılan görüntüsünü geliştirebilirsiniz. Geçerli değerler şunlarla gösteriliyor. Varsayılan default bu print.data.frame yöntemiyle görüntüleme yapmakta. Bu zaten varsayılan olduğu için bunu bir seçenek olarak girmeye gerek yok. Örneğin aşağıda biz bir tablo oluşturduk. mtcars adında bir veri setine ait. R'da. Bunu gelin neye benzediğine bakalım. Bu varsayılanla oluşturulan bir tablo. Şu şekilde. Şöyle gösterelim. Şu şekilde oluşturuyor. Bu araçlara ilişkin çeşitli istatistikler var. Örneğin 6 silindirli, 4 silindirli, 6 silindirli şeklinde. Ya da cable'ı kullanırsak print alt çizgi df alt çizgi print'te cable'ı kullanırsak Knitr cable fonksiyonu kullanaraktan görüntüleme yapmakta. Table'ı kullanırsak table'da yer alan print.tbl alt çizgi df fonksiyonunu kullanmakta. Page ki birazdan buna örneğini vereceğiz. Page'i kullandığımızda sayfalandırılabilir bir tablo oluşturmak için page alt çizgi table yani tabloyu kullanıyor. Tabloyu oluşturmak için herhangi bir başka oluşturulmuş fonksiyon da kullanılabilir. Bunun nasıl kullanıldığını da birazdan örnekte göreceğiz. Sayfalandırılmış page görüntüleme. df alt çizgi print seçeneğine page olarak ayarladığımızda tablolar, satırlar ve sütunlar üzerinde sayfalandırma desteğiyle HTML tabloları olarak yazdırılır ya da görüntülenir daha doğru. Ayarlayalım. Ama ayarlamadan önceki durumu gördük. Şu şekilde. Ayarladığımızda ne yapıyoruz? Buraya artık df print opsiyonunu girmemiz gerekiyor. Çünkü varsayılan durumda girmemize gerek yok. Bu takdirde gördüğünüz üzere artık sayfalandırılmış bir şekilde 4 sayfadan oluşan bir şekilde ne yaptı? Tablomuzu görüntüledi. Daha hoş bir görünme sahip oldu. Bu tabloyu kod öbeğimizi şu şekilde ya da kod parçamızı bu şekilde girdikten sonra daha önce öğrenmiştik. Bir R kod öbeği nasıl girilir? Oradan o videolarımızdan bakabilirsiniz. Takip eden opsiyonları sayfalandırılmış tabloda kullanabiliriz. Bu opsiyonlar ne? Bu max.print bu neyi söylüyor size? Görüntülenecek satır sayısı. Rakamsal değer giriyorsunuz. 3 satır görüntülenecek, 5 satır görüntülenecek şekilde. Yine bunu görüntülenecek satır sayısını rows.print de ne yapabiliyorsunuz? Girebiliyorsunuz. Cause.print de görüntülenecek sütun sayısını girebiliyorsunuz. Cause.min.print de görüntülenecek minimum sütun sayısı rakamsal değer olarak giriliyor. Page print gezinti yapılacak sayfa sayısını belirliyor. Bu da rakamsal değer olarak giriliyor. Page.print ise
false olarak ayarlandığında sayfalar arasında gezinti yapma olanağını ortadan kaldırıyor. Rows.print false olarak ayarlandığında satır isimlerini kapatıyor. Bu opsiyonlar ARKOD öbeğinde nasıl ayarlanıyor? Yani bunu YML meta veri kısmına değil de şuraya girmiyorsunuz da nereye giriyorsunuz? Kod öbeğinize giriyorsunuz. Bakın burada e, görüntülenecek sütun sayısına 3, satır sayısına da 3 girdik. Yine aynı veri setini görüntüledik. Zaten biz Neat'le çalıştırdığımız için belgemiz zaten burada mevcut. Bakın görüntülenecek sütun sayısı birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun ve 3 satır. Ne oldu? Sayfa sayısı artmış oldu. Ve diğer değişkenlerimizi görüntüleyebilmemiz için sayfa sayımız kaça çıktı? 11'e çıktı. DF print page'siz yaptığımızda biz bu opsiyonları nerede kullanıyoruz? DF alt çizgi print 2 nokta üst üste page'de kullanıyoruz. Bu grafiğimizde bu tablomuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Herhangi bir başka fonksiyonla görüntüleme yapabiliriz. DF print seçeneği çıktı belgesinde tablo oluşturmak için isteğe bağlı bir fonksiyona da ayarlanabilir. Bu fonksiyon kullanılan çıktıya göre doğru bir biçimde çıktı vermelidir. Örneğin cable ile yapabiliriz. Bu takdirde biraz önce page yazdığımız yere cable yazıyoruz. Gelin yazalım ve değişiklikleri görelim. Ve bu tabloda page'in opsiyonlarını kullanmıştık. 3 satır, 3 sütun şeklinde. Bunlar da tabii ki cable'da işlemeyecek, çalışmayacak. Yerini değiştirelim. df print cable diyelim. Tablomuz nasıl değişiyor? Sadece buraya ya da şöyle cable yazalım. Bakın burada tablomuz sayfalandırma yapmadan bu şekilde görüntüleme yaptı. Varsayılana göre daha hoş bir ne yapıyoruz? Görüntüleme elde ediyoruz. Benzer şekilde bakın bu iki tablo arasında herhangi bir fark yok. Yani 3 satır 3 sütun uygulanmıyor. Çünkü bu ifade ettiğimiz üzere page'e ilişkin seçeneklerde, opsiyonlarda. Dolayısıyla burada 3 satır 3 sütun opsiyonlarının herhangi bir bize faydası yok. Diğerlerinde bu şekilde girebiliriz. Herhangi bir başka fonksiyonla görüntüleme yapmaya devam edelim. YML başlığında özel bir fonksiyonla, yani bu yukarıda saydığımız fonksiyonların haricinde bir fonksiyonla görüntüleme yapmak istiyorsak, örneğin Pander paketinde yazan Pander'le, bu takdirde df print 2 nokta üst üste de ünlem expr'yi de koymamız gerekiyor. Yani takip eden ifadeyi kullanaraktan görüntüleme yap anlamı taşıyor. Bunu kullanarak görüntüleme yaptığımızda farkı görelim. Bakın burada şu şekildeydi tablomuz, orijinal tablomuz, cable'la yaptığımız. Burada df print cable'ın yerine bu ifadeyi koyuyoruz. Hint'e bastığımızda dokümanımızı oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz üzere tablo değişti. Şu şekilde. Buraları da koyu renkli yazdı. Yukarılar koyu renkli.
Ama yukarıdaki tabloyla aşağıdaki tablo arasında herhangi bir fark oluşmadı. Çünkü biraz önce de ifade ettik. Bu neyin opsiyonu? Bu opsiyonlar e, max.print, rows.print opsiyonları paged görüntüleme işleminin ya da fonksiyonunun opsiyonları. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.